Merhaba arkadaşlar, örgü atölyeme hoş geldiniz. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Paylaşımlardan haberdar olmak istiyorsanız abone olmayı ve bildirim butonunu açmayı unutmayın. Abone olmak ücretsizdir. Sizlerden ricam soru ve önerilerinizi yorumlara bırakmanız. Yeni videoların gelmesi için de beğeni butonuna tıklamayı unutmazsanız sevinirim. Çünkü beğeni ve yorumlarınız benim için önemli. Şimdi bu videoda size yetişkinler için hazırladığım önlük süveterin yapılışını anlatacağım. Süveter SML beden için uygun. Eni 42 cm, boyu da 55 cm. Bu boyuttaki bir süveter için 3 tane 100 gramlık koton ip kullandım. Yaka ve yan tarafların lastiklerini 3,5 numara, diğer bölümleri de 4,5 numara tığla ördüm. Daha yumuşak olmasını tercih ettiğim için 4,5 numara tığla ördüm ama siz elinize göre 3,5 veya 4 numara tığla da örebilirsiniz. Daha büyük boyut çalışmak isterseniz motiflerin sıra sayısını çoğaltabilirsiniz. Boyunu daha uzun yapmak için de bir sıra fazladan motif ekleyebilirsiniz. Yakanın ve yan tarafın lastikleri 4 sıra. Etek lastikleri de 7 sıra. Arkanın daha uzun olması için 2 sırada fazladan ikili trabzan ördüm. Bağcıklarımız 40 cm uzunluğunda. Şimdi süveteri örmeye başlayalım. Motife sihirli halka ile başlıyorum. Tığı bir defa döndürüp aradan geçip içinden çıkıyorum. Sihirli halkanın içine başlangıçla birlikte 17 tane ikili trabzan örüyorum. ...17 tane trabzanı tamamladıktan sonra ipi çekiyorum. Köşeye girip birinci sırayı kapatıyorum. Bir defa döndürüyorum tığı. Aradan geçip içinden çıkıyorum. 2 zincir çekiyorum. Dibindeki deliğe girip ikili trabzan örüyorum. Zincir çekmeden bir delik atlıyorum. İkinci deliğe giriyorum. İkili trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı deliğe girip yine ikili trabzan örüyorum. Zincir çekmeden bir delik atlıyorum. İkinci deliğe ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı deliğe tekrar bir tane daha ikili trabzan örüyorum. Sıranın sonuna kadar aynı işlemleri yaparak devam ediyorum. İkinci sırayı da köşeye girerek kapatıyorum. İlk boşluğun içine giriyorum. Yarım sık iğne örüyorum. Tığı bir defa döndürüp aradan geçip içinden çıkıyorum. Aynı boşluğun içine 4 tane üçlü trabzan örüyorum. Sonuncu trabzanı da aynı boşluğun içine girerek ikili trabzan örüyorum.
2 V'nin arasındaki deliğe girerek yarım sık iğne örüyorum. Yandaki boşluğa giriyorum. Bir tane ikili trabzan, 4 tane üçlü trabzan, altıncı trabzanı da yine ikili trabzan örüyorum. Birinci ve 6. trabzanları ikili trabzan, aradaki 4 tane trabzanı da üçlü trabzan örüyorum. Şimdi yaprağı tekrar buraya kapatıyorum. Aradaki deliğe giriyorum. Yarım sık iğne örüyorum. Bir sonraki boşluğa giriyorum. İlk trabzanımız ikili trabzan. Aradaki 4 tane trabzanımız üçlü trabzan. Altıncı trabzanda ikili trabzan. Sıranın sonuna kadar aynı işlemleri yaparak yaprakları tamamlıyorum. Sonuncu yaprağı da tamamladıktan sonra aradaki deliğe giriyorum. Yarım sık iğne örüyorum. Zincir çekmeden yaprağın köşesine giriyorum. Yarım sık iğne örerek yaprağın ortasına doğru ilerliyorum. Deliğe girdim. Yarım sık iğne ördüm. Yaprağın tam ortasındaki deliğe giriyorum yine. Yarım sık iğne örüyorum. 3 tane zincir çekiyorum. 2 yaprağın ortasındaki deliğe giriyorum. İkili trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Yandaki yaprağın ortasından girip yarım sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Yine 2 yaprağın arasındaki deliğe giriyorum. İkili trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Yaprağın ortasındaki deliğin içine giriyorum. Yarım sık iğne örüyorum. Bu sırayı da aynı işlemleri yaparak tamamlıyorum. Sıranın sonunda başlangıçta ördüğüm yarım sık iğnenin içine giriyorum. Bu sırayı kapatıyorum. Tığı bir defa döndürüyorum. Aradan geçip içinden çıkıyorum. Aynı deliğin içine girip üçlü trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Yine aynı deliğe girip 2 tane üçlü trabzan örüyorum. Motifin köşesini oluşturuyorum. Yandaki boşluğa giriyorum. 2 tane ikili trabzan örüyorum. Bir sonraki boşluğa 3 tane yalancı sık iğne örüyorum. Bu boşluğa da 3 tane yalancı sık iğne örüyorum. Yanındaki boşluğa 2 tane ikili trabzan örüyorum. İkinci köşeyi oluşturmak için yaprağın üzerindeki yarım sık iğnenin içine giriyorum. Üçlü trabzan örüyorum. Bir tane daha üçlü trabzan örüyorum. İki zincir çekiyorum. Aynı deliğe 2 tane üçlü trabzan örüyorum tekrar.
Yandaki boşluğa giriyorum. 2 tane ikili trabzan örüyorum. Sonraki 2 boşluğa 3'er tane yalancı sık iğne örüyorum. Bir sonraki boşluğa 2 tane ikili trabzan örüyorum. Aynı işlemleri tekrar ederek tamamlıyorum. Bu sırayı da köşeye girerek kapatıyorum. Boşluğun içine ilerlemek için yarım sık iğne örüyorum. Tığı bir defa döndürüp aradan geçip yine içinden çıkıyorum. Aynı boşluğun içine bir tane üçlü trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içine tekrar 2 tane üçlü trabzan örüyorum. Yandaki boşluğun içine giriyorum. 3 tane ikili trabzan örüyorum. Bir sonraki boşluğun içine de 3 tane ikili trabzan örüyorum. Kenardaki tüm boşlukların içine 3'er tane ikili trabzan örerek devam ediyorum. İkinci köşedeki boşluğun içine giriyorum. 2 tane üçlü trabzan örüyorum. İki zincir çektim. Aynı boşluğun içine 2 tane daha üçlü trabzan örüyorum. Kenarlarda boşlukların içine 3'er tane ikili trabzan örüyorum. Köşelerde de aynı işlemleri uygulayarak bu sırayı da tamamlıyorum. Sıranın sonuna geldim. Şimdi bu sırayı kapatmak için ipi kesiyorum. Köşeden giriyorum. Karşıdan, üst taraftan, ortadan girip arkadan çıkıyorum. Yine karşıya geçiyorum. İpi sağlamlaştırıyorum. Motifimizi bu şekilde tamamladıktan sonra diğer motifleri örmeye devam ediyorum. Omuzlara yarım motif örüyorum. Şimdi yarım motiflerin nasıl yapılacağını göstereceğim size. Sihirli halka yapıyorum.
Tığ döndürüyorum. Aradan geçip içinden çıkıyorum. Başlangıçla birlikte sihirli halkanın içine 9 tane ikili trabzan örüyorum. İki, 4, 6, 8, 9. İpi çekiyorum. Tığı bir defa döndürüyorum. Aradan geçip içinden çıkıyorum. 2 zincir çekiyorum. Dönüyorum. Dibindeki deliğe girip ikili trabzan örüyorum. Zincir çekmeden bir delik atlıyorum. İkinci deliğe giriyorum. İkili trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Yine aynı deliğe girerek ikili trabzan örüyorum. Bir delik atlıyorum. İkinci deliğe giriyorum. İkili trabzan örüyorum. 2 zincir, aynı deliğe yine ikili trabzan örüyorum. Bir delik atlayıp köşeye giriyorum. İki zincir çekiyorum. Aynı deliğe girerek bir tane daha ikili trabzan örüyorum. Tığı bir defa döndürüyorum. Aradan geçip içinden çıkıyorum. Dönüyorum. Boşluğun içine üçlü trabzan örüyorum. Aynı boşluğun içine ikili trabzan örüyorum. Aradaki deliğin içine girerek yarım sık iğne örüyorum. Yandaki boşluğa geçiyorum. İlk trabzanımız ikili trabzan. Sonra araya 4 tane üçlü trabzan örüyorum. Altıncıyı da ikili trabzan örüp aradaki deliğe girerek yaprağı yarım sık iğne ile kapatıyorum. Diğer boşluklara da aynı işlemleri uyguluyorum. Boşluğun içine tekrar ikili trabzan, 4 tane üçlü trabzan, ve ikili trabzan örüyorum. Aradaki deliğe giriyorum. Yarım sık iğne örüyorum. Son boşluğun içine ikili trabzan, üçlü trabzan örüyorum. Aynı boşluğun içine. Köşeye zincirin içine girerek üçlü trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Dönüyorum. 2 yaprağın arasındaki deliğe girerek ikili trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Yaprağın ortasından üste deliğe girerek yarım sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Aradaki deliğe giriyorum. 2 yaprağın arasındaki.
ikili trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Yine yaprağın tepe noktasında deliğin içine giriyorum. Yarım sık iğne örüyorum. 3 zincir. Yine araya ikili trabzan örüyorum. Son olarak yine 3 zincir çekiyorum. Köşeye girip yarım sık iğne örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Dönüyorum. İlk boşluğun içine 2 tane yalancı sık iğne örüyorum. Yandaki boşluğun içine girerek 2 tane ikili trabzan örüyorum. Yaprağın üzerine yaptığım yarım sık iğnenin içine girerek 2 tane üçlü trabzan örüyorum. İki zincir çekiyorum. Aynı deliğin içine girerek 2 tane üçlü trabzan daha örüyorum. Birinci köşeyi oluşturdum. Şimdi yanındaki boşluğa girerek 2 tane ikili trabzan örüyorum. Boşluğa giriyorum. 3 tane yalancı sık iğne örüyorum. Bu boşluğa da 3 tane yalancı sık iğne örüyorum. Yandaki boşluğa 2 tane ikili trabzan örüyorum. İkinci köşeyi oluşturmak için yine tepe noktasına yaptığım yarım sık iğnenin içine giriyorum. 2 tane üçlü trabzan örüyorum. İki zincir çekiyorum. Aynı deliğin içine girerek 2 tane daha üçlü trabzan örüyorum. Yandaki boşluğa 2 tane ikili trabzan örüyorum. Son boşluğun içine de 2 tane yalancı sık iğne, köşeye deliğin içine girerek yalancı sık iğneleri 3'e tamamlıyorum. Tığı bir defa döndürüyorum. Aradan geçip yine içinden çıkıyorum. Dönüyorum. Şuradaki boşluğun içine girerek ikili trabzan örüyorum. Sonra yalancı sık iğne ve ikili trabzanların arasındaki boşluğa girerek 3 tane ikili trabzan örüyorum. Bir sonraki boşluğa giriyorum. Oraya da 3 tane ikili trabzan örüyorum. Köşedeki boşluğun içine girerek 2 tane üçlü trabzan örüyorum. İki zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içine 2 tane daha üçlü trabzan örüyorum. Yandaki boşluğa giriyorum. 3 tane ikili trabzan örüyorum. Bu kenardaki her boşluğun içine 3 tane ikili trabzan örüyorum.
İkinci köşede de yine aynı işlemleri uyguluyorum. Boşluğun içine giriyorum. 2 tane üçlü trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Yine boşluğun içine 2 tane üçlü trabzan örüyorum. Yandaki boşluğun içine giriyorum. 3 tane ikili trabzan örüyorum. İkili trabzanlarla yalancı sık iğnelerin arasındaki boşluğa giriyorum. O boşluğa da 3 tane ikili trabzan örüyorum. İki yalancı sık iğne atlayıp köşedeki boşluğa giriyorum. İkili trabzan örüyorum. Köşeye zincirin içine girerek ikili trabzan örüyorum. Tığı bir defa döndürüyorum. Aradan geçip içinden çıkıyorum. Dönüyorum. İlk boşluğun içine 2 tane ikili trabzan örüyorum. Sonraki boşluğun içine 3 tane ikili trabzan, bu boşluğa da 3 tane ikili trabzan, bu boşluğa da 3 tane ikili trabzan örüyorum. Köşeye yine boşluğun içine girerek 2 tane üçlü trabzan, 2 zincir, aynı boşluğun içine 2 tane üçlü trabzan örüyorum. Bu kenarda da tüm boşlukların içine 3'er tane ikili trabzan örüyorum. İkinci köşedeki boşluğun içine de yine 2 tane üçlü trabzan, 2 zincir, yine aynı boşluğun içine 2 tane üçlü trabzan örüyorum. Yandaki boşluğa 3 tane ikili trabzan, ikinci boşluğun içine de yine 3 tane ikili trabzan, son boşluğun içine 2 tane ikili trabzan, yine köşeye zincirin içine giriyorum. İkili trabzan örüyorum. Tığı bir defa döndürüyorum. Aradan geçip içinden çıkıyorum. Dönüyorum. 2 trabzanın arasına giriyorum. İkili trabzan örüyorum. İlk boşluğun içine giriyorum. 3 tane ikili trabzan örüyorum. Boşlukların içine 3'er tane ikili trabzan örerek devam ediyorum. Bu köşede de yine bir önceki köşelerde yaptığım gibi boşluğa girerek
2 tane üçlü trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Yine aynı boşluğun içine 2 tane üçlü trabzan örüyorum. Yarım motifimizin bu kenarında da yine tüm boşluklara üçer tane ikili trabzan örüyorum. Köşeye girip 2 tane üçlü trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa girerek 2 tane daha üçlü trabzan örüyorum. Yarım kenardaki boşlukların içine girerek üçer tane ikili trabzan örüyorum. Köşede 2 trabzanı atlayarak boşluğun içine giriyorum. İkili trabzan örüyorum. Köşeye zincirin içine girerek ikili trabzan örüyorum. Tığı bir defa döndürüyorum. Aradan geçip içinden çıkıyorum. Dönüyorum. 2 tane trabzanın arasındaki boşluğa girerek ikili trabzan örüyorum. Yandaki boşluğun içine girerek 3 tane ikili trabzan örüyorum. Yine köşeye gelene kadar diğer boşlukların içine de üçer tane ikili trabzan örüyorum. Köşedeki boşluğun içine giriyorum. Bir tane ikili trabzan örüyorum. Köşeye zincirin içine giriyorum. Bir tane daha ikili trabzan örüyorum. Buraya kenara devam etmiyorum. Tığı bir defa döndürüp aradan geçiyorum ve içinden çıkıyorum. Dönüyorum. 2 trabzanın arasındaki boşluğa girerek bir tane ikili trabzan örüyorum. Yandaki boşluğun içine giriyorum. O boşluğa da 2 tane ikili trabzan örüyorum. Sonraki boşlukların içine üçer tane ikili trabzan örerek devam ediyorum. Son boşluğun içine giriyorum. O boşluğa da 3 tane ikili trabzan örüyorum. Sondaki 2 trabzanın arasındaki boşluğa giriyorum. İkili trabzan örüyorum. Köşeye zincirin içine giriyorum. İkili trabzan örüyorum. Tığı döndürüyorum. Aradan geçip içinden çıkıyorum. Dönüyorum. Yine 2 trabzanın arasına ikili trabzan örüyorum. Yandaki boşluğa giriyorum. 3 tane ikili trabzan örüyorum.
Diğer boşlukların içine 3'er tane ikili trabzan örerek devam ediyorum. Son boşluğun içine giriyorum. 2 tane ikili trabzan örüyorum. Köşeye girerek bir tane ikili trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Yarım motifin bu tarafını bitiriyorum. Şimdi diğer yarım kenarı örmeye başlıyorum. Buraya zincirin içine giriyorum. Tığı bir defa döndürüyorum. Aradan geçip içinden çıkıyorum. Köşedeki boşluğun içine giriyorum. Ve ikili trabzan örüyorum. Köşeden sonraki ilk boşluğun içine girerek 3 tane ikili trabzan örüyorum. Diğer boşlukların içine de 3'er tane ikili trabzan örerek devam ediyorum. Son 2 trabzanın arasındaki boşluğa giriyorum. İkili trabzan örüyorum. Yine köşeye zincirin içine girerek bu sırayı ikili trabzanla bitiriyorum. Tığı bir defa döndürüyorum. Aradan geçip içinden çıkıyorum. Dönüyorum. İlk 2 trabzanın arasına girerek ikili trabzan örüyorum. Yandaki boşluğa giriyorum. 3 tane ikili trabzan örüyorum. Yine diğer boşlukların içine de 3'er tane ikili trabzan örüyorum. Sondaki boşluğun içine giriyorum. 2 tane ikili trabzan örüyorum. Son 2 trabzanın arasındaki boşluğa giriyorum. İkili trabzan örüyorum. Son ikili trabzanı da köşedeki zincirin içine girerek örüyorum. Tığı bir defa döndürüyorum. Aradan geçip içinden çıkıyorum. Dönüyorum. İlk boşluğa girerek 2 tane ikili trabzan örüyorum. Diğer boşluklara yine 3'er tane ikili trabzan örerek devam ediyorum. Son boşluğun içine de girerek 3 tane ikili trabzan örüyorum. Sondaki 2 trabzanın arasındaki boşluğa giriyorum. Bir tane ikili trabzan örüyorum. Yine köşeye zincirin içine giriyorum. İkili trabzan örüyorum. Bir zincir çekip motifin bu tarafını da tamamlıyorum.
Yarım motifimizi de bu şekilde tamamlıyoruz. Motifleri iğne ile dikerek birleştiriyorum. Motifin köşesinden şuradan üstten ortadan giriyorum. Yan taraftan çıkıyorum. Bu motifte de yine şuradan ortadan giriyorum. Yan taraftan çıkıyorum. Karşı taraftaki motifte şuradan çıkmıştım. Yine o çıktığım yerden girerek yan taraftan çıkıyorum. Burada yine çıktığım yerden girerek yan taraftan çıkıyorum. Evet, arada ipi çekiyorum. Birleştirmenin sonuna kadar aynı şekilde devam ediyorum. Motifin sonuna geldiğimde yine köşeye kadar ilerliyorum. Birleştirme işlemini tamamladım. 3 tane motifi birleştirerek şeritler oluşturuyorum. Daha sonra da o şeritleri yine aynı şekilde birleştiriyorum. Motiflerin birleştirme işlemini tamamladım. Şimdi yakanın lastiğini örmeye başlıyorum. Yakanın ön tarafına bir sıra ikili trabzan ördüm. Arka tarafa da daha yüksek olmasını istediğim için 3 sıra ikili trabzan öreceğim. Yakayı 3,5 numara tığla örüyorum. Omuzdaki motifin son sırasının dibine batıyorum. Şuraya. Şuraya 2 trabzanın arasına giriyorum. Üzerindeki deliğe giriyorum. Bir defa çıkıyorum. Burada 3 tane trabzanı birleştirerek bir trabzan olarak öreceğim. Şimdi motifin köşesindeki boşluğa giriyorum. Yine bir defa çıkıyorum. İpi üzerine atıp 2 motifin birleştiği bölüme giriyorum. Şuraya tam ortaya giriyorum. 2 defa da ikili trabzanı tamamlıyorum. Sonra motifin üzerinden trabzan örmeye devam ediyorum.
Sıranın sonuna geldiğimde en son motifin köşesindeki boşluğa girerek ikili trabzan örüyorum. Sonra iki motifin birleşim bölümüne girip tam ortadan giriyorum. Bir defa çıkıyorum. İpi üzerine atıyorum tığın. Diğer motifin boşluğuna giriyorum. Bir defa çıkıyorum. İki trabzanın arasındaki deliğe girip iki defa da trabzanı tamamlıyorum. Yarım motifin dibine girerek birinci sırayı kapatıyorum. Tığı bir defa döndürüyorum. Aradan geçip içinden çıkıyorum. Bir üst sıranın yine dibine batıyorum. Dönüyorum. Yandaki deliğe girerek ikinci sırayı örmeye başlıyorum. Sıranın sonuna kadar ikili trabzan örüyorum. İkinci sırayı da kapatmak için yine bu sıranın dibine giriyorum ve kapatıyorum. Tığı bir defa döndürüyorum. Aradan geçip içinden çıkıyorum. Yarım motifteki üçüncü sıranın dibine giriyorum. Üçüncü sıra için dönüyorum. Üçüncü sıranın sonuna kadar da yine ikili trabzan örmeye devam ediyorum. Yarım motifin üçüncü sırasındaki trabzanın dibine girerek üçüncü sırayı da kapatıyorum. Yakanın arka bölümünde 3 sıra trabzanı tamamladım. İpi kesiyorum. Şimdi şuradan giriyorum. Bir zincir çekiyorum. İlk sırayı yalancı sık iğne örüyorum. Köşede ikili trabzan öreceğim. Şu köşenin yuvarlak olmasını istediğim için tam köşeye gelmeden önce şuradaki deliğe giriyorum. Bir defa çıkıyorum. Köşeye giriyorum. Yine bir defa çıkıyorum. İpi alıyorum. Buradaki boşluğa giriyorum. 2 defa da trabzanı tamamlıyorum. Şimdi tekrar aynı boşluğa giriyorum. Yalancı sık iğne örüyorum. Her trabzanın içine 2 tane yalancı sık iğne örüyorum. Şurada yalancı sık iğne olan sıramız vardı. Oraya bir tane yalancı sık iğne örüyorum. Trabzanların içine 2'şer tane yalancı sık iğne örüyorum.
başlarken yaptığım sihirli halkanın ortasına da giriyorum. Motifin bu tarafında da yalancı sık iğnenin olduğu bölüme yine bir tane yalancı sık iğne örüyorum. Sonra yine trabzanların olduğu bölüme ikişer tane yalancı sık iğne örüyorum. Ön taraftaki köşeye geldim. Şimdi yarım motifin son sırası buydu. Son sıradan bir önceki sırada boşluğa giriyorum. Yalancı sık iğne örüyorum. Sonra köşeyi 3 trabzanı bir yapmak için şuraya giriyorum. Bir defa çıkıyorum. Köşeye giriyorum. Bir defa yine çıkıyorum. Yanındaki deliğe giriyorum. 2 defa da trabzanı tamamlıyorum. Köşeyi ördükten sonra yine yalancı sık iğne örmeye devam ediyorum. Kalan 2 köşeyi de bu köşeler gibi aynı şekilde yapıyorum. Birinci sırayı köşeye girerek kapatıyorum. Şimdi lastiğe başlıyorum. Lastiğin birinci sırasını ikili trabzan örüyorum. Tığı bir defa döndürdüm. Aradan geçip içinden çıkıyorum. Lastiğin ilk sırası için ikili trabzan örüyorum. Köşede yine 3 tane ikili trabzanı birleştiriyorum. Bir defa çıktım. Bir önceki yaptığım birleştirmenin üstündeki deliğe giriyorum. Yine bir defa çıkıyorum. Yandaki deliğe giriyorum. 2 defa da ikili trabzanı tamamlıyorum. İkinci köşeye gelene kadar ikili trabzanları örmeye devam ediyorum. İkinci köşeye geldim. Bir alttaki birleştirmenin sağındaki deliğe giriyorum. Bir defa çıkıyorum. Üstündeki deliğe giriyorum. Yine bir defa çıkıyorum. Solundaki deliğe giriyorum. Trabzanı 2 defa da tamamlıyorum. İkili trabzan örmeye devam ediyorum. Sıranın sonuna geldim. 4. köşeyi de diğer köşeler gibi yaptım. Şimdi bu sırayı kapatıyorum. Tığı bir defa döndürüp aradan geçip içinden çıkıyorum. Trabzanı üstten alıyorum. İkili trabzan örüyorum. Alt sırada 3 tane trabzanı birleştirmiştim. Onların üçünü birden arkadan alıyorum. İkili trabzan örüyorum. Yan taraftaki trabzanı üstten alıyorum. İkili trabzan örüyorum. Arkadan alıyorum.
İkili trabzan örüyorum. Bir üstten, bir alttan örerek devam ediyorum. İkinci sırayı da köşeye girerek kapatıyorum. Tığ döndürüyorum. Aradan geçip içinden çıkıyorum. Üst tarafta kalan trabzanı yine önden alarak ikili trabzan örüyorum. Alt tarafta kalan trabzanı da arkadan alıyorum. İkili trabzan örüyorum. Yine aynı işlemi tekrar ediyorum. Önde olan trabzanı üstten aldım. Alt tarafta kalan trabzanı da yine arkadan alarak ikili trabzan örüyorum. Sıranın sonuna kadar aynı işlemleri tekrar ediyorum. İstediğim uzunluğa gelene kadar sıra sayısını çoğaltıyorum. Her sırada bu sırada uyguladığım işlemleri uyguluyorum. Süveterin yakasının lastiğini 4 sıra ördüm. Son sırada motiflerde yaptığım gibi iğne ile dikerek birleştirdim. Ön tarafın lastiğini de 7 sıra ördüm. Şimdi arka tarafın lastiğini örmeye başlıyorum. Arkanın lastiğini de 7 sıra öreceğim. Daha uzun olmasını istediğim için fazladan 2 sıra trabzan öreceğim. Motifin köşesinden zincirin içine giriyorum. Tığı bir defa döndürüyorum. Aradan geçiyorum. İçinden çıkıyorum. Şimdi boşluğun içine bir tane ikili trabzan örüyorum. Sonra motifin üzerindeki deliklerin içine girerek ikili trabzanları örmeye devam ediyorum. İki motifin birleşim noktasında motifin köşesindeki boşluğa giriyorum. Üçlü trabzan örüyorum. İki motifin birleştiği noktaya giriyorum. Oraya da üçlü trabzan örüyorum. Yandaki motifin köşesindeki boşluğa girip üçlü trabzan örüyorum ve diğer motifin üzerinde tekrar ikili trabzan örmeye devam ediyorum. İlk sırada diğer birleşim noktasında da burada yaptığım şekilde üçlü trabzan yapacağım 3 tane. 3 sıra ikili trabzanı tamamlayıp geliyorum. 3 sıra trabzanı tamamladım. 2 sıra fazladan ördüm. Normalde lastik içinde bir sıra trabzan örüldüğü için toplamda 3 sıra trabzanımız oldu. Şimdi lastiği oluşturmaya başlıyorum. Tığı bir defa döndürüyorum. Aradan geçip içinden çıkıyorum. Dönüyorum. İkinci trabzanı üstten alıyorum. İkili trabzan örüyorum.
Bir sonraki trabzanı arkadan alıyorum. İkili trabzan örüyorum. Tekrar önden alıyorum. Arkadan alıyorum. Bir defa önden, bir defa arkadan alarak sıranın sonuna kadar devam ediyorum. Sıranın sonunda köşeye giriyorum. İkili trabzan örüyorum. Tığı bir defa döndürüp aradan geçip içinden çıkıyorum. Dönüyorum. Bu sırada da ön tarafta kalan trabzanı üstten alıyorum. İkili trabzan örüyorum. Altta kalan trabzanı da arkadan alıp ikili trabzan örüyorum. Yine önde olanı üstten alıyorum. Arkada olanı alttan alıyorum. Her sırada aynı işlemleri tekrar ederek arka tarafın lastiğini de 7 sıra örüyorum. Arka lastiği bitirdikten sonra süveterin yan taraflarının lastiğini örmeye başlıyorum. Yan taraflarda da önce bir sıra trabzan örüyorum. Yan tarafların lastiğini de örmek için yine bu şekilde köşeden başlıyorum. Trabzanlarda içine ikişer trabzan öreceğim. Motiflerin üzerinde zaten deliklerin üzerine örüyorum. İki motifin birleşim yerlerinde etek lastiğinde yaptığım gibi 3 tane üçlü trabzan öreceğim. Bir sıra trabzan ördükten sonra lastiği oluşturmaya başlıyorum. Arka etek lastiğini ve yan tarafların lastiklerini örüp geliyorum. Süveterin lastiklerini tamamladım. Yan tarafların lastiklerini de yaka gibi 4 sıra ördüm. Bağcıkları da yaptım. Bağcıkların boyu 40 santimetre. 40 santimetre uzunluk için 1 metre uzunluğundaki ipten 4 kat hazırladım. Ve bu 4 kat ipi iki ucundan tutarak ters yöne doğru çevirdim. Şimdi sizin için küçük boyutta nasıl yapılacağını anlatacağım. İpimizi ters yöne doğru çeviriyoruz. Bu işlemi tamamladıktan sonra süveterin yan tarafından bağcığı geçiriyorum. Ben bağcıkları ortadaki motifin yine ortasına denk gelecek şekilde şuradan geçirerek bağladım. Şimdi göstermek için yapıyorum. Şuradan giriyorum. Geçiriyorum.
iki ucunu birleştirip düğüm atıyorum. Evet, bu şekilde tamamlıyorum. Süveterimiz tamamlandı. Güzel paylaşımlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.